Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide kök ve yaprak bakımından bahsedeceğim. Orkidelerinizin sağlıklı ve aktif kökler çıkarabilmesi için neler yapmamız gerektiğini göstereceğim. Özellikle orkidelerin bol bol çiçek açabilmesi için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. Hemen sizlere orkidelerinizde kullanabileceğiniz bir yönteme geçelim. İhtiyacım olan muz kabuğu. Muz kabuğu içerisinde bol miktarda potasyum var ve çiçeklerin en sevdiği potasyumdur. Muz kabuklarını soyduktan sonra bir tepsiye dizerek güneşte bekleteceğim. Güneşte kuruduktan sonra muz kabuklarını alacağım. Güneşte kuruttuğum muz kabuklarını aldım. Bu şekilde ufalanabiliyor olması gerekiyor. Şimdi bunu robottan geçireceğim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Gördüğünüz muz kabukları bu şekilde toz haline geldi. Bunu orkidelerimde nasıl kullanacağımı göstereceğim sizlere. İlk olarak hazırladığım muz kabuğu tozundan bir yemek kaşığı kadar boş bir kasenin içerisine koyuyorum. Ve üzerine kaynar su döküp bunu soğuyuncaya kadar bekleteceğim. Soğuyan muz kabuğu suyunu süzüyorum. Posasından ayırmanız gerekiyor. Süzdükten sonra bunu orkidelere verebilirsiniz. Sizlere hemen orkidelerde sağlıklı kökler için yapmanız gereken birinci püf noktayı anlatmak istiyorum. Çiçekleri dökülen ve solan orkideleri yeniden çiçek dalı çıkarabilmek için budama yapmak gerekiyor. Eğer çiçeği dökülen çiçek dalınız sağlıklı ise, sararma yok ise mutlaka orkide dalını budamalısınız. Doğru orkide budama nasıl yapılır? Bunun için boğumlara bakın. Bunlar boş boğumlar, yani çiçeği dökülen boğum. Bu gösterdiğimde dolu boğum, henüz çiçek dökülmeyen boğum. Bu yüzden budama yaparken kesinlikle sadece boş boğumları kesiyoruz. Yani dolu boğum ile boş boğum arasından tek seferde kesiyoruz. Budama yaptım. Dalını budadım. Orkidemin bir hafta sonraki dal uçları bu şekilde kurudu. Orkidenin çiçek dalı açabilmesi için ikinci önemli püf nokta nem. Orkideler nemi çok sever. Orkidenizdeki hava kökleri sizlere neminin yeterli olup olmadığını gösterir. Orkidenizde hava kökleri varsa bu orkidenizin sağlıklı olduğu anlamına gelir. Orkideler bildiğiniz üzere nemi çok severler. Özellikle hava köklerinin ucu bu şekilde aktif ise bu orkidenizdeki nem dengesinin yeterli olduğunu gösteriyor.
Eğer orkidelerde nem yeterli olursa orkideler bol bol çiçek dalı çıkarır. Orkidenizin neminin dengelenebilmesi için ikinci saksı kullanmanız yine bir püf nokta. İkinci saksıyı seçerken daha geniş ve büyük seçmeniz gerekiyor. Seramik ya da porselen olabilir. Önemli olan bu şekilde elinizi rahatlıkla içine koyup çıkarabilmeniz gerekiyor. Orkidenin çiçek açabilmesi için üçüncü püf nokta doğru sulama. Su verirken orkidenin kök rengine bakmanız gerekiyor. Orkidenin kök rengi bize orkidenin su ihtiyacı hakkında bilgi verir. Orkidenin kök renkleri bu şekilde beyaz ise suya ihtiyacı var demektir. Orkidenize su vermeniz gerekiyor. Eğer orkidenin kök rengi bu şekilde yeşil ise bu orkidenin suya ihtiyacı yok demektir ve orkideye su vermeyin. Orkideye hem su hem de gübre vermeden önce köklere bakıyorum. Kök rengine bakarak hazırlamış olduğum muz kabuğu suyunu 8 yemek kaşığı kadar orkideme veriyorum. Bu sıvı bitki besinlerini sadece ayda bir kere veriyoruz. Bu tarz salon çiçeklerinde mutlaka gübre vermeniz gerekiyor. Evde büyüttüğünüz bütün çiçeklerin gübreye ihtiyacı vardır. Sizler orkidelerinize ya da evdeki salon çiçeklerinize ne kadar çok gübre verirseniz o kadar hızlı gelişim içerisinde olurlar. Çünkü topraklar içerisindeki vitaminler yeterli gelmeyebiliyor. Sürekli suladığımız için zamanla orkide toprağı içerisindeki mineraller de azalıyor. Bu tarz salon çiçeklerini toprağa iyice ıslanıncaya kadar sulamanız gerekiyor. Ve aloe veralar için evde aloe vera eğer büyütüyorsanız bu şekilde bol bol yavru vermesini istiyorsanız yine aynı şekilde mutlaka belirli aralıklarla gübre vermelisiniz. Yine muz kabuğu suyunu aloe veralara toprağa ıslanıncaya kadar verebilirsiniz. Böylelikle bol bol yavru çıkaracaktır. Sizlerle orkidelerimin zaman içerisindeki gelişimlerini ve sonuçlarını da paylaşacağım. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Orkidemin gelişim aşamalarını sizlerle paylaştım. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.